Merhaba çocuklar, bugün size Rüya ve Ata'nın uzay macerasının 4. bölümünü anlatacağım. Kızıl Mars'a yolculuk. Dünyadan ayrıldıktan sonra pırıltıyla çocuklar kızıl renklere bürünen Mars gezegenine doğru ilerliyordu. Rüya ve Ata camdan dışarı baktıklarında gördükleri manzara karşısında hayranlıkla nefeslerini tuttu. Mars, kendine has turuncu kızıl rengiyle uzayın karanlığında büyüleyici görünüyordu. "Vay canına, bu gezegen ateş topu gibi görünüyor," dedi Ata heyecanla. Rüya gözlerini kocaman açarak, "Ateş mi? Yoksa burası çok sıcak bir yer mi? Ayaklarımızı yakar mıyız?" diye sordu. Pırıltı hafifçe güldü. "Merak etmeyin, Mars öyle sıcak bir gezegen değil. Aslında oldukça soğuk. Ama yüzeyindeki toprak, içinde demir bulunduğu için kızıl görünüyor. Bu yüzden Mars'a kızıl gezegen diyoruz." Çocuklar Mars'ın yüzeyindeki dev kraterlere ve yüksek dağlara baktılar. Ata şaşkın bir şekilde sordu. "Peki şu yüksek şey nedir? Aynı dağ gibi." Pırıltı gururla cevapladı. "O gördüğünüz Güneş sisteminin en yüksek dağı olan Olympus Mons. Öyle büyük ki dünyadaki Everest dağı bile onun yanında bir tepecik gibi kalır." Rüya kaşlarını kaldırıp gülerek, "Belki de devler orada kaykay yapıyordur," dedi. Ata kahkahalarla gülerek, "Ya da Marslılar kızak kayıyordur," diye ekledi. Pırıltı çocukları derin bir kanyonun üzerinden geçirdi. Kanyon o kadar uzundu ki sonu görünmüyordu. Pırıltı, "Burası Mars'ın en ünlü vadisidir. O kadar büyük ki dünyadaki en uzun kanyonlardan 10 kat daha uzundur," diye bilgi verdi. Ata kanyonun derinliklerine bakarken, "Eğer buradan aşağı yuvarlanırsak kesin sonsuza kadar düşeriz," dedi. Rüya ise gülerek, "Merak etme Ata, pırıltı bizi kurtarır," diye ona cevap verdi. Biraz sonra pırıltı yüzeyi bembeyaz bir bölgeye doğru yöneldi ve "Mars'ın kutup bölgelerindeki buzulları görüyorsunuz," diye açıklamada bulundu. "Burada su buzu var. Belki bir gün Mars'ta insanlar yaşayacak ve bu suyu kullanacaklar." Rüya, "Demek ki Mars'ın da bir çeşit kış mevsimi var. Ama burada kardan adam yapmak biraz zor olur, biz de kardan Mars'ı," diyerek kahkaha atmaya başladı. Buzulların hemen yakınında minik bir toz fırtınası vardı. Pırıltı, "Mars'ın yüzeyinde bazen böyle toz fırtınaları olur ama korkmayın, bu çok küçük bir fırtına." Rüya gülerek, "Sanırım bu fırtınadan sonra Mars'ı temizlememiz gerekecek," dedi. Ata, "Toz almayı hiç sevmem." Diterek yüzünü buruşturdu. Mars'taki keşifleri sona ererken çocuklar bu kızıl gezegenin ne kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha fark etti. "Mars tam bir macera diyarıymış," dedi Ata. Rüya da başını sallayarak ekledi, "Ve ne kadar çok sır saklıyor. Bir yanda buzullar, bir yanda toz fırtınaları." Pırıltı çocukları tekrar yıldızların arasına götürmek için hazırlandı. Rüya ve Ata Mars'tan ayrılırken bu kızıl gezegenin gizemlerini ve güzelliklerini arkadaşlarına nasıl anlatacaklarını düşünüyorlardı. Gökyüzü yine ışıl ışıldı. Evet çocuklar, Rüya ve Ata'nın kızıl gezegen macerasını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, diğer maceralarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.